girişimin temelde yapması gereken şey iddia ettiği şeyi, işte nasıl para kazanacağını, nasıl bir değer yaratacağını yapacağı hızlı deneylerle öğrenmektir. Toplumsal ekolojik fayda üreten girişimler için bir katmanda etki üretebilmesini deneyimlemesi ve onu ispatlayabilmesi, ölçebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yapacağı deney sayısı ve hassasiyeti çok daha fazla. O yüzden biz de destek programında hem ihtiyaç duydukları bilgiye erişimlerini, mentora, network'e erişimlerini sağlıyoruz ve özellikle de özel sektörle bir araya getirerek işbirliğinde, yani fatura keserek finansal sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefliyoruz. Aslında İmece ile buluştuğumuz nokta şu, sosyal girişimcilikte teknolojiyle ilgili olanlara hep beraber çok daha büyük bir katma değer sunabiliriz diye düşünerek beraber çağrı yapalım dedik. Hem de gelenleri İmece sosyal girişimcilik anlamında yetiştirsin. İTÜ Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'te girişimcilik, müşteri bulma, işte Big Bang yolunda destekleme, yatırımcılarla buluşturma anlamında desteklesin dedik. Güçler Birliği bir bakış açısıyla. Katılan girişimciler tarafından bakarsak Bootcamp'in amacı eşitsizliklerin azaltılması çerçevesinde bu meseleye kafa yoran, bunun üzerinde iş ve proje fikirleri geliştiren ve bunun üzerine çalışan ekiplerin bugüne kadar ne yaptıklarını aslında net bir şekilde görmeleriydi. Bu 2 güne üzerine çalıştıkları sosyal sorunu tanımlayarak başladılar. Daha sonra bu soruna faydalanıcıların gözünden baktılar. Soruna faydalanıcının gözünden baktıktan sonra çözüm üzerine derinleştik. Bu soruna nasıl bir çözüm geliştiriyorlar? Bunu yaparken kimlerle partnerlik geliştirebilirler? Bunlar üzerine konuştuk. Ben aşırı heyecanlıyım. Her zamanki gibi, yani 3. sene İmece'nin 3. destek programında birlikteyiz. Gerçekten umut yaratıyor bir yandan. Bu kadar güzel insanı yine bir araya getirdiği İmece, biz de bunun bir parçasıyız. İmece'nin varoluş noktası da toplumsal sıkıntılara, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çatısı altında çözümler arıyor. O yüzden bugün burada olan bireyler daha iyi bir gelecek hayali için birlikte hareket edecek ve çok farklı işbirliklerini mobilize ederekten bu hayallerini gerçekleştirmek için çalışacak ekipler. Biz Zorlu Holding olarak bu çatı altında üretilen fikirlerin bizim kurumsal yolculuğumuzda bize yol açması, bize ışık tutması ve bu öğrenimleri günlük hayatımıza adapte ederek biz de daha iyi bir geleceği peşinde nasıl gidebiliriz konusunda buradan ilham arıyoruz, öğreniyoruz ve birlikte iyileştirmenin tutkusunu, heyecanını hissediyoruz. Bugün kuluçka sürecinde 3. ayın sonundayız. Şimdiye kadar İmece'nin 3 döneminden geçmiş girişimlerin de buluştuğu hem bir buluşma, aynı zamanda bir eğitim günü planladık. Burada sabah bütün girişimler birbirini tanıyarak başladı. Daha önce tanışmamış ekipler vardı. Sonrasında İmece ekibinden Duygu ve Buğra ve daha sonra S360'ın sunumuyla güne başladık. Orada da biraz daha sosyal girişimcilik nedir, B Corp nedir, dünyada birazcık nerelere gidiyoruz ve yaptığımız işlerdeki etkiyi nasıl anlarız, nasıl ölçeriz gibi konuları konuştuk. Öğleden sonra ise sektörde alınılan yetkin ve bilgili kişiler girişimlere daha çok iletişim, pazarlama ve yatırım konusunda birazcık neler oluyor, onlar neler yapabilir, bunlardan bahsettiler. Bugünkü etkinlikler bayağı verimli geçiyor. Kitaplarda öğrenemeyeceğimiz şeyleri öğreniyoruz burada. Ve en güzel yanı konuşmacılar konuşuyor, biz dinliyoruz şeklinde ilerlemiyor. İnteraktif bir şekilde ilerliyor. Ve burada bulunan girişimcilerin sorunları odaklı konuşuyoruz ve bunlara çözüm üretmek için çalışıyoruz. Ekosistemin içinden bilen ve gerçekten tecrübelere sahip olan insanlardan böyle değerli feedbackler, değerli yorumlar almak çok önemli. Sürekli bir bilgi açığı oluyor, eksikliği oluyor. Tabii bu eğitimlerle dolduruyorsunuz. Bazen kafanızda büyüyor. Hani nasıl hareket edebiliriz? Böyle komplike oluyor ya da 20 adım sonrasını düşünüyorsunuz, şu anki adımı atamıyorsunuz. Ama eğitime gelince bir şekilde aslında basit adımlarla ya da hani kendimizin de yapabileceğimiz çözümlerle hızlıca yol alabileceğimizi görüyoruz. O yüzden keyifliydi.
Biz Zorlu Holding olarak İmece ile beraber aslına bakarsanız sosyal problemleri nasıl beraberce çözebileceğimizi düşünmek için bir araya geldik. Burada Zorlu Holding olarak şuna inanıyoruz ki toplumun problemlerini sadece bireyler, devletler, STK'lar veya özel şirketler değil, hep beraber oturup bir araya gelirsek çözebileceğimize inanıyoruz. Görüyoruz ki bütün dünyada eşit fırsat verildiğinde herkes dünyada çok aktif ve sosyoekonomik olarak üretken bireyler haline gelebilir. Yeter ki o fırsatlara erişebilsinler. Beraberce girişimlerimizle bu konulara çözüm aramaya gayret ettik. Eminim ki bu türlü girişimlerle de hakikaten kolektif akılla birçok sorunun çözülmesi mümkün olacaktır. Biz de büyük bir şirket olarak genlerimizdeki bu girişimcilik kanını bir şekilde sosyal problemlere ve sosyal girişimciliğe aktarmaya çalışıyoruz. Buradaki bilgimizi, kuvvetimizi ve kaynaklarımızı sosyal girişimcilerle buluşturarak nasıl daha iyi, daha güzel bir Türkiye, daha iyi bir toplum yaratabilmemizin çözümlerini aramaya çalışıyoruz. Gençliğin dinamizmi ve heveskarlığı beni umutlandıran kısmı o. Hangi projenin neyi çözdüğünden daha çok benim ilgilendiğim kısmı projenin gerçekten toplumsal faydasının olup olmadığı, ne kadar geniş kitlelere değip değmediği ve asıl önemlisi yeni hayatın yeni ritmine uygun insanların zihin dünyasına göre kurgulanıp kurgulanmadığı. Dolayısıyla benim kuşağıma göre proje yapmak değil amaç. Bugün sokaktaki reel hayata ve sizlerin yani bu gençliğin zihin dünyasına uygun proje tasarlamak. Bu salonda da en azından o hava vardı. Bootcamp ve bootcamp sonrası ilk öncelikle 7 tane girişimle, daha sonra da 3 tane girişimle her hafta birebir bir çalışmamız oldu. Bu süreç boyunca Blind Look, Root ve According ekipleriyle her hafta görüşerek onların aslında yolculuklarına ortak olduk diyebilirim. Onu da nacizane kendi şimdiye kadarki deneyimlerimiz ve başka girişimlerin hatalarından gördüğümüz kadarıyla bir daha onları tekrarlamamaları için bu süreçte bu problemleri çözerken daha hızlı ve daha etkili bir şekilde ilerleyebilmeleri için her hafta onlarla görüştük. Buradaki asıl en önemli hedefimiz bizim her 3 girişimin de Aralık ayına vardıklarında fatura kesilebilir noktaya gelmesiydi. Bugün gelmiş olduğumuz noktada her üçü de şu anda ilk faturalarını kesti. Hatta birkaç fatura kesen girişimlerimiz de oldu. Aslında sisteme ve ekosisteme baktığımızda alanı büyütmek derdi olan özel sektör kuruluşları da var. Bu anlamda İmece ekosistemi ve Zorlu Holding'in de destekleriyle büyütülen İmece ekosisteminden de ziyadesiyle besleniyoruz diyebiliriz. Bir arada olmak aslında bütün toplulukları güçlendiren bir unsur. Dolayısıyla İmece'nin burada yapmış olduğu Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı ile şimdi yapmaya çalıştığımız bir araya gelmeler çok kıymetli. İmece ekosistemi altında eğitimlerini alan ve bu anlamda ölçeklendirilen girişimlerin yavaş yavaş İbrahim Budur Sosyal Girişimcilik Ödülü'ne başvurabilecek bir cesaret olduğunu ve bu anlamda da birçok aktörün, adayın önüne geçebilecek kapasiteler olduğunu görüyoruz. İmece aslında bu alanda farklı meseleleri kendisine dert edinerek o alanda çalışan hem kafa yoran sosyal girişimcileri desteklemek hem de aslında o alanda çalışan diğer ortakları bir araya getirmek için çok güzel bir çalışma başlattı. Şimdi 3. dönemin bitişini yapıyor ve de aslında hangi konuyu odağına alıyorsa o alanda çok önemli farklar yaratıyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. According İTÜ Big Bang'te Top 20'de sahnedeydi ve sonrasında 300.000 TL'lik bir aslında kurumsal işbirliği ödülü aldı. Blind Look hem globalden ödüller toplamaya başladı hem şu ana kadar 6'dan fazla kurumsal işbirliğinin BKM gibi büyük, Anadolu Efes gibi büyük kurumların işbirlikçisi olmaya başladı. Root birlikteden sonra bu süreç içerisinde 2 farklı daha oyun çıkartıp 2 farklı oyun için 3 farklı kurumsal şirket ve kamu ile birlikte çalışmaya başladı. Aslında bunların hepsi çok kısa
kısa zamanda ne kadar büyük etki yarattıklarını ve ne kadar yol kat ettiklerinin bir göstergesi. Hangi sektöre, hangi sosyal konuya dokunuyor olursa olsun belki de sosyal girişimciler gerçekten hani dünyanın ve toplumun yaralarına dokunan, çözüm getiren ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yapan girişimciler oldukları için bu işbirliğinin gerçekten katma değerinin ve sonuçlarının topluma ayrıca bir eksponansiyel etkisi olduğunu düşünüyoruz. Temmuz'dan Aralık'a kadar geldiğimiz noktadan 2020'ye bakacak olursak Blind Look, e-Coording ve Root'un ismini 2020'de hem özel sektörde hem de globalleşmeye de çok daha sık duyuyor olacağımız kesin. Bu konuda da yine İmece olarak da çalışmalarımız ve projelerimiz devam ediyor olacak.